Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz eski kaynaklara güvenebilir miyiz? Çay. Çok eski bir kaynak. Eski kaynaklar derken son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerden bahsetmiyoruz. Astrolojideki eski kaynaklardan bahsediyoruz. Ben de yaşlı astrologlar zannedeceğim. Neyse. Bugün bir tane resim geldi ya. Sus. Gülersem anlatamam. Astrolojide bir sürü eski kaynak var. Bazı astrologlar onlara çok değer verir. Ben de değer veriyorum zaman zaman. Kitaplarımda ya da yazılarımda okuyorsunuz. Hani kaynak olarak da gösterdiğim yerler oluyor. Ama eski kaynakları araştırırken ya da eskilerin söylemlerine bakarken çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi birçok astrolog eski kaynaklara çok değer verdiğini söyler, eder. Fakat mesela bir örnek vermek gerekirse burç yorumlarını eski kaynaklara göre yapmıyor. Çok değer verdiğini söylediği halde. Kova burcu mesela eskilere göre çılgınlıkla çok ilgili değil. Soğukkanlı ve uyuşuk. Ama eski kaynaklar Kova'yı öyle anlatmıyor. Benim biraz önce söylediğim şekilde anlatıyor. Ama dolayısıyla bir kavram kargaşası var yine astrologların arasında da olabilir. Olur o. Çoğumuz deneysel astrologuz. Gerçi sayımız çok az mı? Evet. Şimdi eski kaynaklara çok da güvenilmeyecek. Öncelikle onu da belirtmek lazım. Bu arada eski kaynaklar İkiye ayrılır. bir espri gelecek oradan. Hangi eski kaynak? Bu arada bacak Ya bacak üstüne atıyor. Evet. her yerde aynı değil mi? Yani bir astroloji var, bir Dun tarotu var yani. Anlatabiliyor muyum? Bu mu eski kaynak? Eski o en eskisi tabii bilmiyorum da. Yani 10 Osmanlı'dan bin örnek, yıllık. Osmanlı'dan ne güzel Tijan Hanım bize örnek vermişti mesela. Tijan Sabırlı. Evet, 25 Mayıs'ta bak reklam yapıyorum yine. 25 Mayıs'ta Fark İstanbul'da da ettim onu. konuşmacı olacak zaten araştırmalarını anlatacak. Ya ne güzel orada örnek verdi. Yani e, erkek cinsel gücü nasıl arttırılır? Halk astrolojisindeki ritüelleri, astrolog diye geçer, astrolog diye geçtikleri şeyin anlattığı şeyler bunlar ritüeller. Şimdi evet ama Yani halk orada astrolojisi denen bir şey var yani Osmanlı'da da. çok Saraydaki doğru. apayrı. Günümüzde de öyle. Eskiden de böyleydi. Bakın Vettius Valens'in muazzam bir dörtlü kitabı vardır örneğin. Fakat halk dilinde yazmadığı için popüler olmamıştır. Popüler olan halk dilinde yazılmış olan Tetrabiblos'tur örneğin. Halbuki ben birçok tekniği, gerçek tekniği kullandığım, bugün hala kullandığım şeyi Vettius Valens'in yazdığı o kitaplardan öğrendim. Ama çok bilinmez. Zamanında. Şimdi birazcık tarihten bahsedeyim. Eski kaynak derken neyi kastediyorum ve neden güvenilmez çoğuna? Onunla ilgili bir ön bilgi vermem gerekiyor. Biliyorsunuz hani yazılı kaynaklar çokça yok edilmiş durumda tarihte. 200 yıllık bir bilgi kaybımız var mesela milattan önceki dönemde. İskenderiye Kütüphanesi 17 kez yakıldı. Birçok kaynağın yok edildiği tarih. Sümerlilerden günümüze pek bir şey kalmadı. Eldeki tabletler hala çevriliyor. Aynen. Ben de çevrilenlere, özellikle astrolojiyle ilgili olanları Astroloji Eğitimi 1 ve 2 kitabımda anlattım. Şu Ben anda kendim astrolojide Sümer kaynaklarını kullanıyorum. Birçoğunuz biliyorsunuz. şu anda da Gülden Hanım hala çeviriyor. Evet, Gülden Hanım hala şu anda Sümer tabletlerini çeviriyor ve onun üzerine çalışma yapıyor. aynen. Dolayısıyla hani bilgi kaybolmuş. Ama çok da bir yere gitmemiş. Şöyle oluyor. İşte üstüne Yunan kaynaklar geliyor. Önce Babil geliyor. Akat geliyor. Sümer yok olduktan sonra ve bunlar falcılıkla, işte spiritüellikle çok karışık halklar. Yunan astrolojisi kendi kültürüne adapte ediyor birçok şeyi ama çok fazla deforme ediyor biliyorsunuz. Bunları çokça yazdım kitaplarımda da. Masalsı kafasına göre. Masal kafasına göre aynen Popülerleştiriyor, hikayeleştiriyor. birçok şeyi değiştiriyor, deforme ediyor. Baktığınız zaman bazı şeyleri öve öve. Mesela şöyle bir örnek vereyim anlayabileceğiniz bir örnek. Mesela Helenistik kaynaklarda 11. evin çocuk olduğu bilgisi geçiyor. 11. ev. Ha, belki ilk defa duymuşsunuzdur ama Helenistik astrolojide böyle bir şey. Çünkü Helenistik astrolojide ya da Yunan kültüründe kadınların haritasına bakılmıyor arkadaşlar. Hatta Picatrix adlı seksist bir astrolog. Yani biliyorsunuz Yunan kültürünü. Kadınların haritasına
bakılmasını bırakın. Hani ikinci, üçüncü sınıf vatandaş bile değiller. Bir adam karısını satabilir, çocuklarını satabilir vesaire, hemen hemen resmi hiçbir nikah yok. İmam nikahı bile yok. Dolayısıyla hani böyle bir kültürden bahsediyoruz. Hani bu sadece seksist olan yapısı. Başka bir şeyden hiç bahsetmiyorum. Mesela Maternus kaynak olarak Marcus Manilius'u, ki Manilius'u da çok beğenirim Vettius Solens'le birlikte. Kullandığımız birçok kaynağı ona da borçluyuz ama yine diğer halk dilinde yazılan kitaplar kadar şey olmamış, popüler olmamış. Çünkü halk dilinden yazmıyor. Maternus mesela Yunanlara astrolojiyle ben tanıştırdım diyor. Yalan. Marcus Manilius tanıştırdı. Ama Marcus Manilius'un adından hiç bahsetmiyor mesela. Kendisinden bir sürü teknik öğrenme olasılığı çok yüksek olmasına rağmen, ki büyük ihtimalle böyle günümüzde de görüyoruz değil mi? Evet. Yani günümüzde de var böyle şeyler. Siz birisinden bir teknik öğreniyorsunuz, adını anlıyorsunuz falan, böyle bir çakallık yapıyorsunuz. Sanki gökten zembille indi bu şeyler. Birçok görüyorsunuzdur çevrenizde böyle insanların Hocası olmayan varlığını. astrologlar, Hı-hı. gayipten gelmiş Instagram yazıları oradan buradan Evet. alıntı. Birçok var. Camiada görüyorsunuz. Geçmişte de vardı bu işte. Dolayısıyla hani hangi kaynağa güveneceksiniz? Mesela Maternus'a kesinlikle güvenmiyorum. Kitapları bir kere Hristiyan ideolojisi kokuyor. Hani belli teknikleri alıp kaçın mesela, değil mi? Ama Vettius Solens öyle değil. Hani kendi döneminin astrologları arasında bile çeşitli popüler şeyler var. Mesela Orta Çağ'dan örnek vereyim size. William Lilly adında bir astrolog var. Günümüzde çok popüler bir isim. O dönemin astrologları Arapçadan çevirilerle tekrar astrolojiyi keşfediyorlar. Astroloji bir dönem yok oluyor neredeyse. Şimdi Arapçadan bunlar çeviriler yapıyorlar, ediyorlar ama Arapçanın ne kadar zor bir dil olduğunu sizler hani yakın bir kültür olarak, değil mi, Orta Doğu'da yaşıyoruz, biliyorsunuz. Bir sürü yanlış çeviriler yapılıyor. Mesela William Lee'nin Christian Astroloji, Hristiyan Astrolojisi adında bir kitabı vardır. Kitabında bir yerde diyor ki bu diyor bir kuraldır diyor. Bu böyle olmalıdır diyor. 200 sayfa geçiyorsun mesela. 200 sayfa sonra o kuralı kendisi uygulamamış. Enteresan değil mi? Dolayısıyla çelişkili. Dolayısıyla onlar için yeni çok bilgi çok yeni. Bir de sizlerin elinizin altında bilgisayar teknolojisi var. Bu insanların yoktu. Deneyimsel astroloji. O yüzden o öyle demiş, bu böyle demiş. Hani 2000 yıl öncesinde, 3000. Hatta Sümer sonrası tüm uygarlıklara baktığınız zaman spiritüellikle karışmış halklar görüyorsunuz. Üstelik Sümer'de bile vardı. Dolayısıyla Orta Çağ'a geçtim. Orta Çağ zaten güvenilmez. Bu Arapçadan yapılan çeviriler, özellikle yanlış çeviriler yüzünden, ama çok düzgün astrologlar da yetiştirmişlerdir. Tabii bunları tek geçelim bu konuda. Ne yazık ki çok az bilgi var günümüzde yazdık, hani astroloji üzerine yazdıkları, ama bir Johann Kepler var. Günümüzde tarih açıları kendisine borçlu olduğumuz. Şimdi görüyorsunuz bugün eskisiyle aynı şeyden bahsediyorum aslında. Günümüzde mesela düzgün yetkin astrologlar var. Bir de halk Bir de halk astrologları var. Onların böyle yazdıkları kitaplar var. İşte Copypaste ya da işte 2022'de gökyüzünde neler olacak tadında. Dolayısıyla hani bu sadece günümüzde böyle değil arkadaşlar. Eskiden de böyleydi. Aynen ya, ego tatmini yapmak için saçma sapan teknikler, onun dediği yanlış, benim dediğim doğrular var. Ya alıntılar var ama alıntılar yanlış. Bir de şey vardı, birinin kocası vardı, herkesten topladığını kitap yapmıştı. Aslında astrolog değildi, kim böyle? Rex Bills'ı diyorsun. Rulership Book'un yazarı. Ama büyük hizmet yaptı yine de. Aynen. Ama çünkü türünün iki örneğinden bir tanesi. Adam astrolog değil. Bu arada Ptolemaios da astrolog değildir mesela. Tek bir harita yorumu yoktur. Ama güzel bir toparlama yapmıştır hani. Öyle şeyler de lazım. Hani ansiklopedik bilgi, koyupast bilgi falan. Bir de bilgiyi kimden, nasıl, ne şekilde aldığınız çok önemli. Bir de onu deneyip deneyimlemediğiniz önemli. Ya, en önemlisi o değil mi zaten? En önemlisi o. Mesela biz hiçbir zaman demiyoruz ki bizim dediğimiz doğru. İlla biz doğruyuz. Tabii canım. Herkes dediğimiz tek şey var. Aç haritaları. Aç haritayı bak. Yargıla bizi yani. İşte bilgisayar teknolojisinin güzelliği. Tabii şu anda herkesin imkanı var. Ya biz diyorsak ki Kova burcu böyledir. Aç bak haritaya. Ya böyle değildir de bizim. Örnek veriyorum ama 30 tane harita koy üst üste. Aynen. Yani bir emeğe saygınız olsun, bir araştırma yapın. Tek bir haritayla olmuyor bu işler.
Hani neredeyse minimum korelasyon sayısı 50'dir. 50'nin üstünde harita isterim kanıt olarak. Çünkü ben 50'nin üstünde harita incelemişim. Hani sen bana tek böyle 10 tane örnekle geldiğin zaman olmuyor onlar. Yani deneyimsel astroloji o kadar kolay olsaydı keşke. Bu herkes için geçerli. Hani eski zamanda insanların imkanı yoktu, o yoktu, bu yoktu. Şu anda astroloji halka indi yani resmen. Evet. Yani bu kadar imkan varken aldığınız bilgileri kimden alırsanız alın. Koyun haritaları üst üste yargılayın. Yani çok zor bir şey değil. Astrodatabank var, bilmem ne var, bir sürü site var ücretsiz. Orada herkesin haritaları var. Ücretsiz databank sağlayan siteler var. Databanklar var. Girin oraya inceleyin çatır çatır. Hani bakın doğru mu öğreniyorsunuz? Veya herkesin söylediği %100 doğru olmak zorunda değil. Hani çok açık bir şey. Deneysel olun. Ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Tabii. Bana bile inanmayın, açın haritalara bakın diyorum. Saç kitabında her tarafta öğrencilerimizin ismi geçiyor. Niye? Çünkü hala ben de öğreniyorum. Aynen. Ben de öğrenciyim. Aynen. Sonuçta hala öğrenmek Ben neler bitiyor. öğrettim sana? Hı. Aynen öyle. Mesela en son puzzle böreğini öğrendim senden. Puzzle böreği. Niye? Livar burcunu ben keşfettim. 300'ler burcunu ben keşfettim. Jüpiter ikizleri 300'ler diyordu arkadaş. Evet. Ama çözdüm olayı. Jüpiter'den yürüdüm mü her türlü. Şimdi bir de hani tabii kadimlere saygı, evet, bize bir sürü şey bıraktılar. Özellikle birkaç ismi bildiğiniz gibi Vettius, Valens'te, ondan sonra Manius'tu, bunları zikrettim. Çok şey öğrendim. Ama hani bunlar ilah değil arkadaşlar, farkında mısınız? Hani günümüz astrologlarının bilgisi yanında belki bazı ilah varsayılanlar çok böyle halk astroloğu olarak kalacak. Belki de. İşte bunlardan birkaç tanesini de saydım biraz önce örneğin. Dolayısıyla bilgi alırken çok dikkat etmek lazım. Bu sadece ismen değil. Şöyle bir durum var. Hani çağ değişince çağın gereklerine uygun uyarlamalar da yapmak gerekiyor. Bakın mesela biraz önce Yunan kültüründen bahsettim. Eskinin Yunan kültüründe bir Arap noktası vardı. Evlilikle ilgili Arap noktası. Onlar evlilikle ilgili Arap noktasını Venüs ve Jüpiter'den hesaplıyordu. Çünkü Venüs ilişkiler demektir. Jüpiter de fırsat demektir. Büyü ve gelişme fırsatı demektir. Bol bol fırsat değerlendiriyor zaten. Bir sürü var çünkü. İlişkiyle, aynen. Öyle. Evlilik dedim. Evlilik yok zaten. İşte yani imam nikah diyelim. Hani. Eş İmam alıyor nikah. kendini. Harem Evet. kuruyor. Harem kuruyor. Jüpiter'de İster bolluk satıyor. zaten. Babası ona para ödüyor falan. Güzel Dolayısıyla olmuş. aynen. Bakın Orta Çağ'da yeni bir Arap noktası geldi. Bazı yetkin astrologlar, yok değiller, o dönemde Orta Çağ'da var ama isimleri çok sınırlı ne yazık ki. Orta Çağ'da çünkü matbaa yeni keşfediliyor falan. Kimin siyasi bağlantıları güçlüyse o kendi şeyini yayıyor. Aynı Placidus ev sistemi gibi. Ondan sonra dolayısıyla ama yok değil yine de düzgün deneysel astroloji. Orta Çağ'da yine bir Arap noktası ortaya çıkıyor. Venüs ve Satürn'den hesaplanıyor. Evlilikle ilgili Arap noktası. Çünkü Venüs ilişkilerde ya, bu sefer Jüpiter gidiyor, yani fırsat ve büyüme gelişme fırsatı. Yerine Satürn, yani ciddi ilişkiler, kalıcı ilişkiler. Çağa göre değişti. Bu astrolojik bilgi değişmiyor arkadaşlar. Evet. O hala Sümer'deki gibi Aynen. çalışıyor. Yunan'daki gibi de değil. Ama senin o gereği nasıl alman gerektiği birazcık mantık gerekiyor, değil mi? Mantık ve objektivite. Tabii. Dolayısıyla o bilginin kullanımı da bir arada önümüzdeki yıllarda değişecek bu arada yani. Bu teknolojiyle, bu sanal alemlerle, metaverse bilimlerle değişik yorumlar yapılmaya başlanacak. Aynen. Dolayısıyla hani mantığı iyi kullanmak gerekiyor. Eski kadim bilgileri okurken o dönemin şartlarını da iyi bilmek gerekiyor. Sadece Latince biliyorsunuz, sadece Arapça biliyorsunuz da yetmez. Tabii. Mesela eski bir kelime var. O kelimenin nasıl kullanıldığı var. Değil mi? Hani eskiden mesela anti kelimesi günümüzde kullanıldığı gibi kullanılmıyor. Bambaşka bir anlamı var. Yani o çağda bilmek zorundasınız. Çeviri yapmak sadece, yani bu Chicken Translate'den öteye gitmiyor, biliyor musunuz? O dili biliyorum, çevirdim. Ne oldu? Chicken Translate oldu. Dolayısıyla astrolojik kaynakları herkes çevirmemeli. Hani onu da söylemek isterim. Düz yazı olarak çevirebilirler de bir astrolog danışmanlığı olmadan çok zor. Çok zor yani. Türkiye'de ne anlama geldi? Çeviriler yapıldı. Elizabeth Tessi'nin kitabını falan mahvetmişler. Ben Tijen Hanım'ı bekliyorum. Tijen Sabırlı öğrencimiz. Tarihçi, çok güzel. Astroloji ve Osmanlı üzerine burada bir sunum yaptı bize. Çok güzel bir projemiz 25 Mayıs'ta İstanbul'a gidiyoruz hep birlikte. Oradaki İstanbul Astroloji Derneği'ne destek amacıyla
Güzel bilgiler verecek orada Tijen Hanım. Ve interaktif de yapacağız ayrıca. Çok Evet. güzel fikirlerimiz var katılımcılar için. Doğru. Hadi bir çay molası verelim. Verelim. Part 2 yaparız sonra işte. Part 2. Part 2'si yok. Eski bilgilere çok güvenmeyin. Deneyin. Bu Aynen. kadar. Ne? Deneysel olun. Yargılayın Deneysel. herkesi. Evet. Özellikle Tolga Gürbal. Kesinlikle. Ne yapıyorum? Şuraya mı basıyorum? Evet, mezoterik düğme o. Bas. Kırmızı. Kırmızı. Bas.